Herkese merhaba. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir sık iğne, bir zincir şal modelini yapacağız. Yapımı oldukça basit, çok kolay ve hızlıca biten bir şal modeli. Bu modeli benden Instagram'dan bir takipçim istemişti. İsmi Sacide. Ona da buradan selam olsun. Bunun için ben 4,5 milimetrelik bir tığ kullanmıştım. Ama 5 ile de örülür. Yani 5 milimetrelik bir tığla da örülür. İpinizin kalınlığına bağlı olaraktan. Burada ip seçimleriniz çok önemli bu şalı yaparken. İnce, şimdi muhtemel gelecek soruları bir cevaplayayım ben. Koton iplerle örülebilir mi? Angora iplerle örülebilir mi? İnce iplerle örülebilir mi? Bunları mutlaka soracaksınızdır. Hemen cevaplayalım. Evet, bu iplerle de örülebilir. Sadece çok yorulursunuz. Çok yorulursunuz ve şalınızın bu görüntüsü, yani burada sık iğneler büyük büyük duruyor. Diş diş duruyor ve bunlar oldukça büyük duruyor. İnce iplerle, koton iplerle, angora iplerle ördüğünüz takdirde bu görüntüyü alamayacaksınızdır ve çok fazla sayıda tekrar yapmanız gerekecektir. Ama ben o iplerle örmek istiyorum, bunları değerlendirmek istiyorum derseniz de tercih size kalmış bir şey. Çirkin olmaz. Yalnızca bu sık iğneleri böyle diş diş durmaz, daha küçük durur. O yüzden tabii ki de yapabilirsiniz. Bunun dışında hangi ipleri kullanabilirsiniz? Bebe yünlerinden bir tık daha kalın ipleri kullanabilirsiniz. Mesela benim bu ipim. Şimdi şunların markasını hatırlamıyorum. Bunlar elimde vardı. Bunlar neydi markası? Etrofil Vivaldi'ydi. Evet, bunlar Etrofil'in Vivaldi ipleriydi. Bebe yünlerinden birazcık daha kalın. O yüzden hızlıca ördüm ve şalım bitti. O yüzden sizin de kalın ip kullanmanızı öneririm. Eğer eliniz sıkıysa, eğer bu kalınlıkta ipleri kullanacaksanız, elinizde sıkıysa 5 milimetrelik bir tığ kullanmanızı öneriyorum bu şalı yaparken. Çünkü sık iğne ile çalıştığımız şal olacağı için yumuşak olmasını istiyoruz şalın. Elinizde sıkıysa ve tığınızı da küçük kullanırsanız ve ayrıca sık iğne ile yaptığımız bir model olduğu için yumuşak düşeceğini düşünmüyorum. O yüzden tığ ve ip seçimleriniz sizin için önemli. Nako Vegan da kullanabilirsiniz. Kalın bir iptir o da, ama dediğim gibi bebe yünleriyle de olur. Şayet elinizde çok fazla koton ip kaldıysa ve bunları değerlendirmek istiyorsanız iki renk koton ipi iki kat örüp kullanabilirsiniz. Ya da renklerini birbirine yakıştırdığınız birer tane koton ipi birleştirip iki kat yapıp onu da kullanabilirsiniz. Güzel olur ayrıca yaparsanız da. Şimdi gelelim şalımızı nasıl ördüğümüze. Evet, tığımda burada bütün şallar gibi göbekten başlıyoruz örmeye arkadaşlar. Benim bu şalı ikinci bir kere örseydim 4,5 değil 5 ile yapardım. Benim elim gevşek, sıkı da olmadı ama 5 ile yapsaydım sanki daha mı güzel olurdu diye de düşünüyorum. Şimdi başlangıç düğümümüzü attık ve 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Çekmiş olduğum en baştaki zincirden tığımı geçirip ipimi kaydırıyorum ve buraya bir tane halka yapıyorum. Şimdi bu halkanın içine çalışacağız. 1 2 3 zincirle yükseldim. Bu ipi de şöyle gizleyerek devam edelim. Halkanın içinden tığımı geçiriyorum ve buraya bir tane
sık iğne yaptım. Bir zincir, tekrar halkanın içinden geçiriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi iki zincirle yükseldim. Halkanın içine girdim ve tekrar bir tane sık iğne yaptım. Bu iki zincir çektiğimiz alan bizim kemerimiz olacak. Siz yaparken buraya yer belirleyici takabilirsiniz veya bir tane ip bağlayıp burayı birkaç sıra sadece o şekilde örerseniz çok daha kolay olur. Şimdi bir zincir daha çekiyorum. Yine yuvanın içine girdim ve bir sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Bu sadece son kısmı için geçerli. Halkanın içine geçip ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincirle yükseldim. Örgümü döndürüyorum. Burada sık iğneyle, yani şöyle göstereyim. Sık iğneyle trabzanın arasına batacağım. Şimdi arkadan çok net görünmüyor ama önden daha net görünür. Sık iğneyle buradaki trabzanın şurada ara boşluğuna batacağım. Buraya batacağım. Döndürdüm. Arkadan devam ediyorum. İpime tığıma ip dolamadım. Zincirle trabzanın arasından geçirdim tığımı ve buraya bir sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Burada sık iğnem var. Önden göstereyim. Sık iğnem var. Burada da bir tane zincirim var. Sık iğneyi geçip zincirden geçiriyorum tığımı ve buraya bir sık iğne daha. Bir zincir çekiyorum. Şimdi neredeyim? Burada sık iğnem var. Burası benim kemerim. Kemerin içine geçirdim tığımı. Bir sık iğne. 2 zincirle tekrar yükseldim. Yine kemerin içine geçiriyorum. Bir sık iğne. Bir zincir çektim. Sık iğneye atlıyorum. Zincire geçiriyorum tığımı. Bir sık iğne. Bir zincir çektim. Şöyle önden de göstereyim. Burada bir sık iğnem var. Burada da 3 zincirle dönüş yerim var. Sık iğneye atlıyorum. Şurada 3 zincirle döndüğümüz alana geçiriyorum tığımı. Bir sık iğne, ipimi doladım ve tekrar buraya geçirdim. Buraya da ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ilerliyor şal. Başlangıçta 3 zincirle yükseliyoruz. 3 zincirle başlıyoruz. Bitirirken 3 zincirin karşılığı nedir? Tığ örgüsünde ikili trabzandır. İkili trabzanla bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu renk ipimle işim bitiyor. Bir zincir çektim. Burada ipimi kopardım. Şöyle sıkıladım. Bu ipinizi bu aralardan şu şekilde yürüterek çalışırsanız burada ip fazlalığı kalmayacaktır. Böyle yürütün. Ben şimdi yürütmeyeceğim çünkü kafanız karışabilir yürütünce. Ama bakın yürüttüğünüz zaman şöyle göstereyim. Hem bu köşede hem buralarda sık renk değiştirmemize rağmen ip fazlalığı kalmıyor. Şimdi yeşille devam ediyorum. Anne. Canım. Diğer ipime geçiş yapacağım. Şimdi burada diğer ipe geçiş yaparken şuradaki kısa ipi mümkün olduğunca kısa bırakmaya çalışın.
İlk düğümümü buradan attım. İpimi çıkardım. Ve bitirdiğim noktadayım. Şöyle çeviriyorum. Burada trabzan yapmıştık. Bu trabzanın en tepesinden batıyorum. Pardon. En tepesinden batıyorum. İpimi çektim. Bunu da yürüteceğim. Her zincir çekmeden önce kısa ipi uzun ipin üstünden atlıyorum. 1 2 3 zincirle yükseliyorum ve yine burada trabzanla sık iğnenin arasına batıyorum. Burada bir trabzanım var, burada sık iğnem var. Bu trabzanın, bu sık iğnem, bu ikisinin arasına batıyorum. Şöyle ve buraya bir tane sık iğne yaptım. Bakın başlangıç yeşil ipimden hiçbir eser kalmadı. Çünkü onu yürütmüştüm. Şimdi bir zincir çekiyorum. Sık iğneye atladım. Buradaki zincirdeyim. Bir zincir çektim. Sık iğneye atlıyorum. Şuradaki zincirimdeyim. Zincire bir tane sık iğne. Bir zincir çektim. Buradaki sık iğneye atlıyorum. Göbeğe geldim. Göbeğin içine girdim. Bir zincir, pardon, bir sık iğne, 2 zincir, yine aynı göbeğin içine bir tane sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Sık iğneye atladım. Zincirdeyim. Zincirlere bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çektim. Zincirin içine girdim. Bir zincir çektim. Burada 3 zincirle çektiğim yerdeyim, köşedeyim. İçinden geçirdim tığımı. Bir zincir, ipimi doladım ve aynı yuvanın içine girdim. Buraya da ikili trabzan yaptım. İpimi burada kopartıyorum. Makas almamışım. Bu ipi de buradaki ilmeklerden geçirerek yürütün arkadaşlar. Şimdi ben burada kalın oluyor çünkü yürüttükten sonra kafanız karışmasın diye yürütmüyorum. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Bir sıra daha öreceğim. Bu ipimi mümkün olduğu kadar kısa tutuyorum. Ve ilk düğümümü attım. Bitirdiğim yerdeyim. Düzden örmek çok daha basit. Aslında aynı da düzden gösterdiğim zaman daha anlaşılabilir oluyor. Şu an arkasındayız. Arkası da artık anlaşılabilir duruma geldi. Yani 3. sıradan sonra örmek çok basit. Yine buradaki yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İpimi buradan çektim. 1 2 3 zincirle yükseliyorum ve yine trabzanla şu ikili trabzanım, bu sık iğnem arasına batıyorum ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim, sık iğneye atlıyorum, zincirden geçirdim tığımı, bir sık iğne, bir zincir, sık iğneye atlıyorum, zincirden geçiriyorum tığımı, bir zincir, bir zincir, sık iğneye atlıyorum, kemer kısmına geldim, bir zincir çektim, sık iğneye atlıyorum, bir zincir boşluğuna giriyorum, bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne atlıyorum,
zincir boşluğuna bir sık iğne, bir zincir, buradaki sık iğneye atlıyorum, yine zincir boşluğuna bir sık iğne. Şimdi bir zincir çekiyorum. Burada 3 zincirle çektiğimiz boşluk var. Bu boşluğun içine girdim, bir sık iğne, ipimi doluyorum ve aynı yuvanın içine ikili trabzan yapıyorum. Model bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. İstediğiniz büyüklüğe gelene kadar aynı şekilde devam ettiriyorsunuz. Köşelerde 3 zincirle yükseliyorsunuz, gösterdiğim gibi örgünüzü devam ettiriyorsunuz. Buraya da bir sık iğne, bir trabzan yaparak bitiriyorsunuz. 3 zincirle başlıyoruz, bir sık iğne, bir trabzan yaparak bitiriyoruz. Buraları zaten aynı devam ediyor. Çok basit bir model. İplerinizi gizleyerek ördüğünüz takdirde, özellikle başlangıç ipini kısa tuttuğunuz takdirde, bakın köşeler, hiç ip fazlalığı olmuyor. Şuralarda yürüttüğünüz ipler oluyor. Bunları da şöyle makasla kesersiniz. Ben şala püskül yapmadan kullanacağım bu şalı. İsterseniz siz bir bu ucuna, bir de bu kanat kısımlarına birer tane püskül yaparak kullanabilirsiniz. Şal için kenar da yapmayı düşünüyorum. Zaten oldukça gösterişli oldu, renk renk. Bu şekilde kullanacağım arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Sormak istediğiniz soruları yorum kısmına belirtirseniz cevaplara dönüşü yapabilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.